Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu paspasın yapımını paylaşmak istiyorum. Paspas gerçekten çok güzel. Ortama ayrı bir sıcaklık katıyor. Yapımı da çok kolay. Tüm detaylarını size aktarmak istiyorum. Renk renk ördüm. Siz isterseniz iki renkli de örebilirsiniz. Kenar oyasını böyle geniş tuttum ki daha belirgin, güzel dursun. Ortasında da büyükçe bir motif kullandım. Hem önünde hem arkasında aynı motifi kullandım. İki tarafta kullanmamın nedeni çok renk kullandığım için ortasındaki iplerin düzgün gözükmesini istedim. O görüntüyü kapatmak istedim. Onun için her iki tarafında da motif kullandım. Örmeye başlamadan önce detaylarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Paspasımın genişliği, bakın uçtan uca 120 santim genişliğinde oldu. Ben büyük bir paspas tercih ettim. Daha büyük de örebilirsiniz. İlmek sayınızı arttırarak daha küçük de örebilirsiniz. Kalın ipler tercih ettim. Bakın kalınca ipler. Kullandığım iplerin markalarını, kalın ipleri açıklama kısmına yazarım. Aynı iplerle de çalışabilirsiniz. Aynı kalınlıkta ipleri tercih edebilirsiniz. İpime uygun şiş numarası da tercih ettim. Şişinizi çok büyük tutmayın ki paspasınız salaş durmasın. Ben 6 milim 6 numara şiş tercih ettim. 6 numara şiş ile ördüm. Eliniz gevşek ise 5 numara ile de örebilirsiniz ki böyle sıkı sıkı tok dursun. Kenarlarını ve orta kısmını tığ ile ördüm. Onun için bize tığ da gerekli. Tığda da 3,5 milim tığ tercih ettim. Birleşim yerini ve şu orta kısmını dikmek için yine iğne tercih ettim. Silikon tabancası da kullandım. Şu orta kısmında bu motifin daha düzgün durması için orta kısmını önce silikon tabancası ile yapıştırdım. Sonrasında kenarlarını diktim. Kullanmaya da bilirsiniz. Tercih meselesi. Kullanırsanız da bakın şöyle çok güzel duruyor. Gerekli malzemelerimiz bu kadar. Hadi gelin başlayalım örmeye. Örmeye başlamadan önce bir detayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Paspasımı ben akrilik naylon iplerle ördüğüm için düğüm yapacağımız yerler sökülebilir. Şu şekilde en dibinden kesmeyelim. Muhakkak şöyle uzunca keselim. Bakın iplerimizde şöyle bir pay bırakalım. Bunları kısa kestiğime pişman oldum. Sökülüyor. Şimdi uçlarını ateşle biraz yakmak istiyorum ki sökülmeyi en aza indireyim. Buna dikkat edelim. Bu uzun bıraktığımız ipleri düğümlüyoruz. Sonrasında bakın şöyle bir düğüm de atıyorum. Buralar önemli. Bakın şöyle sonrasında biraz uzunca bırakıp yine makasımla kesiyorum şu şekilde. Bu kadar bir pay bırakıyorum. Böyle kalsın. Bu detaya dikkat edelim. İlmek atarak başlıyoruz. Başlangıç ipimi biraz uzunca bırakıyorum. Herkesin başlangıcı farklıdır. Ben bu şekilde başlıyorum. Böyle başlayalım. Bu şekilde başlangıç zor gelirse bakın şöyle de yapabilirsiniz. Tek tek. En basit hali bu. Ben böyle başlamak istemiyorum. Böyle başlıyorum. İlmek sayımı 70 ilmek atarak başlıyorum. Şu anda 5 ilmek, 70 ilmeği atarım. Sonraki kısımda görüşelim. 70 ilmek attım. Şu ipim biraz fazla geldi. Şöyle bana bulaşmaması için şöyle düğümledim. Şimdi bir sıra düz örgü örüyoruz.
Şişimi geçirdim. İlmeğimi atıp içinden çıkartıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sona yaklaştım. 3 ilmek var. 1 2. Sonuncuyu örmeden sağ şişimi alıyorum. Döndürdüm örgümü. Boş şişim sağda, diğerleri solda. Şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. Hep aynı yönde örüyoruz. Haroşa örgü. Hep aynı yönde düz örüyorum. Bu sırada paspasımızın örneğini başlayacağız. Son 5 ilmeğe kadar örelim. Buraya kadar gelelim. Son 5 ilmeği örmeden geri döneceğiz. Bu şekilde örülüyor paspas. Çok kolay. 5 ilmek kalana kadar devam edelim. Sona yaklaştım. 6 ilmek kaldı. Bir ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi başlıyorum yine örmeye. Buradaki 5 ilmeğimizi örmedik. Düz örmeye devam ediyoruz. Bu kadar kolay. Aynı şekilde düz devam ediyoruz. Dönüşte hep beşer ilmek geriye doğru kayıyoruz. 5, 10, 15 gibi. Devam edelim. Sonuna gelelim. Son bir ilmek kaldı. Örmeden sağ şişimi aldım. Örgümü döndürdüm. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Düz örüyoruz. Devam edelim aynı şekilde. Bakın. Eksiltme yaptığım yer belli. Şimdi buradan 5 geri gideceğiz. 2, 4, 5. Şuraya kadar geleceğiz. Hep beşer beşer örmeden döneceğiz. Gelelim şuraya kadar. Evet, sonuncu ilmeğimi de örmüyorum. Bakın 6 ilmek kaldı. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Toplamda 10 ilmek sol şişimde kaldı. Döndürüyorum. İpimi arkaya alıp devam ediyorum örgüme düz şekilde. Bakın hemen kendini belli etti. Bu tarafa doğru artarak devam edecek. Üçgen şeklinde. Aynı şekilde örüleceği için göstermeyeceğim size bundan sonraki kısımlarda. 5 ilmek kalana kadar şu sol şişimizdeki 5 ilmek kalana kadar devam edelim. Buradan eksiltmeye. Sonrasında yeni rengimize geçişte görüşelim. 5 ilmek olana kadar örelim. Son 10 ilmeğim kaldı. Burayı beraber örelim. 2 3 4 şu beşinciyi örmeden alıyorum. 5 ilmek burada. Döndürdüm. Sonuncuyu yine örmüyorum. Evet bakın ilmeklerimiz beşer beşer ayrıldı. Sıra sayısını da sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra. Şimdi bir sıra
Şuraya kadar gelelim. Yine aynı renkle düz örüyoruz. Evet. Burası geri döndüğüm yerler. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düz haroşamızı örüyoruz. Şuralarda bakın hafif bir boşluk oluştu. Oluşması da normal. Geri döndüğümüz noktalar. Devam edelim. Aynı şekilde sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Renk geçişlerini her zaman şu taraftan, bakın başlangıç yerimde, bu az olan taraftan yapıyoruz. Yeni rengime geçiyorum. Bu sırada sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi renk geçişimizi yapalım. Evet, başlıyoruz hemen örmeye. Düz şekilde devam ediyoruz. Bir sırayı bu şekilde örelim. Sonraki sırada yine beşer beşer geri dönerek öreceğiz. Bu sırayı başa kadar geçelim. Sonuncu ilmeğimi yine örmeden alıp dönüyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Son 5 ilmeğimize kadar geliyoruz. Şuraya kadar gelelim. Yine aynı şekilde. Bundan sonra hep aynı şekilde örülecek. Buraya kadar gelelim. Son bir kez göstereyim. Sonraki kısımlar aynı devam edecek. Evet. 6 ilmek kaldı. 6.'yı şöyle örüyorum. 5 ilmek kalacak. Şuradaki iplerimi de bağlıyorum. Bir saniye. Şu şekilde bağlayalım ki sökülme yapmasın. Önce şöyle bir düğüm, sonrasında ipimi içinden 2 kere geçirip düğümlüyorum. Bir düğüm daha atalım, sağlam olsun. Sonrasında ipimi kesiyorum. İkisini de keselim. Evet. Şimdi örmeye devam edelim. Birinci ilmeğimi örüyorum. Paspas bu kadar kolay örülüyor. Bundan sonraki kısımlar hep aynı devam edecek. Onun için sizinle paylaşmayacağım. Devam edelim örmeye. Bir sonraki sırada şu boşluktan itibaren 5 adet sayıyoruz. Geri dönüyoruz. Hep aynı şekilde yeşil kısmı ördüğümüz gibi devam edecek. İstediğimiz uzunluğa kadar değil, yuvarlak kısım tamamlana kadar öreceğiz. Şu anda daha baştayız. Ördükçe ara ara ben size göstereceğim. Siz de istediğiniz renklerde örelim. Sonraki kısımları da sizinle paylaşacağım. Paspasın dilimlerini bitirdim. Bittiğini nereden anladım arkadaşlar? Şöyle düz zemine paspasımı serince, bakın burası başladığım kısımdı. Burası ilmekte olan kısım. Bakın birbiri üzerine şöyle koyunca yan yana tam yuvarlak bir paspas elde ettim. Bu şekilde bittiğini anlıyoruz. Benim dilim sayım şöyle 1, 2, 3, 4 diye sayarsam tam 36 dilim oldu benim paspasımda. Sizin ördüğünüz ipe göre değişiklik yapabilir. Elinizin sıkılığına göre de değişiklik yapabilir.
Tam yuvarlak olunca paspasınız bitti demektir. Şimdi ilmeklerimizi keselim. Sonrasında dikiş kısmına geçelim. Şu anda bakın şu kısımdayım. İlmeklerimi bağladığım kısımdayım. Bir sıra düz şekilde örmek istiyorum. Sonraki sırada kesimimizi yapalım. Burayı bir sıra bu şekilde karşıya geçiyorum. Evet, son 2 ilmeğimi de örüyorum. Şimdi örgümü çevirdim. Başlayabiliriz kesmeye. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ben bu şekilde kesme yapıyorum. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Benim eksiltmem böyle. Bu şekilde ilmeklerimizi keselim, sonuna kadar gelelim. Son 2 ilmeğimi de kesiyorum. Ve ipimizi bu noktada kesiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Biraz uzunca kesiyoruz. Bu kestiğim iple birleşim yerini dikmek istiyorum. Biraz uzun kestim. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi dikiş kısmına geçelim. Dikişimizi şu arka kısımdan yapıyoruz. Bakın öncelikle şu başlangıcını da sabitleyelim. Buradaki iplerimi uzunca bıraktım. Bakın şu başlangıçtaki iplerimi kısa kesmiştim. Kısa kesmeyelim. İpim akrilik naylon ip olduğu için ilmeklerim ileride açılmasını istemem. Şimdi şuradan öncelikle karşıdan geçiyorum. Bu arada iğnem de yün iğnesi, rahat dikebilmek için. İpimi uzun bıraktım. Şöyle. Evet, tekrar aynı yerden karşıdan geçirelim. Sonrasında bakın karşılıklı nerelere batıyorum. Şu zincir gibi görünen kısmın şu iç tarafına batıyorum. Şu dıştakine değil, içine. Burada da hemen şuralara batarak devam edeceğim. Karşılıklı batalım. Bu şekilde dikiyorum karşılıklı. Şöyle. Siz istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Burada önemli olan en az dikiş yerinin gözükmesi, en az seviyede dikiş yerinin gözükmesini istemiyorum. Kalınlık yapmasını da istemiyorum. Şöyle tek tek yavaşça dikelim. Bakın arkadan da bakalım hemen. Bakın buradan hiç gözükmüyor. Önemli olan dikişimizin buradan gözükmemesi. Tek tek bu şekilde dikip sonuna kadar gelelim. Evet, en başa geldim. Yine burada ipimi sabitlemek istiyorum.
birkaç kere şöyle dikelim. Evet, bu kadar yeterli. İpimizi keselim. Bakın. Dikiş yerimiz böyle. Şimdi kenar oyasına geçelim. Kenar oyasını da yapalım. Kenar oyasını tığ ile dönmek istiyorum. Tığım 3,5 milim tığ. İpimin kalınlığına göre tığ numarasını seçiyorum. İnce iplerle örmüşseniz daha ince, daha kalın iplerle örmüşseniz daha kalın tığ numarası tercih edebilirsiniz. Şimdi hemen kenar kısmından başlıyorum. Şuradan tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Sabit duran ipimin etrafında şu başlangıç ipimi çeviriyorum. 1 tekrar 2 tekrar 3 zincir. Burada amacım şu ipimi de biraz gizlemek. Sonrasında bir boşluk, bir sonraki. Bakın, şuraya batmıyorum. Bir sonrakine şöyle batalım. Tekrar şu ipimi şurada sarmak istiyorum. 1 2 3 bir boşluk, bir sonraki. Aralarda 3 zincir çekerek aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar oyasını 3 turda tamamlayacağız. Bu birinci turumuz. Burada eğer sizin zincir sayınızla şu kenarda kasma yaparsa daha fazla zincir çekin. Potluk yaparsa da daha az zincir çekin. Bana 3 zincir yeterli geldi. Şöyle hemen tek ilmeğine de batmıyorum. Bakın şöyle boşluk olmasın. Şöyle arkadan doğru battığım ilmeğin tek kat değil birkaç kat olmasına da dikkat ediyorum. Bunlar önemli detaylar. Devam edelim. Aynı şekilde bir tur dönelim, başlangıca gelelim. Sıranın sonuna geldim. Normalde bir boşluk verip bir sonrakine batıyorduk. Burada iki boşluk verip buraya batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Sonrasında şuradaki boşluğa batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Üçlü trabzanlar örüyoruz. Buraya değil bir sonrakine batıyorum. Toplam 12 adet üçlü trabzan örüyoruz. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12.'yi de ördüm. Şimdi bakın, buraya değil bir sonrakine batıyorum. Sık iğne ile. Sonrasında yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir boşluk veriyoruz bir sonrakine. 12 adet toplam. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Buraya değil, bir sonraki boşluk. Buraya. Bakın şöyle örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Tam tur dönelim. Başlangıçta görüşelim. Sonuna yaklaştım. Birkaç kez daha göstermek istiyorum size. 2 kere doluyorum. Bir boşluk, bir sonrakine 12 adet üçlü trabzan örüyorum. İkinci, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın burada az boşluk kaldı. Burayı bir şekilde görüntüyü bozmadan uydurmamız gerekiyor. Normalde şuraya değil şuraya batmam gerekiyordu. Fakat buraya batıyorum. Sonrasında şuraya başlıyorum yapmaya. Yine yaprağımı. Sizinki denk gelmişse bu şekilde yapmayın. Benim son denk gelmediği için bu şekilde ilerledim. Örgüde çareler tükenmez. İki, dört, altı, 7 8 9 10 11 ve 12. Evet. Hemen şuraya batıyorum. Bir zincirimi çektim. Sonrasında bakın 1 2 üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3. Burası önemli. 3 zincir çekiyorum ve hemen bir geri batıyorum. Bu örneğe çocukluğumda fare dişi derlerdi. Bakın bir sonrakine batıyorum sık iğne ile 3 zincir çekiyorum ve hemen sık iğnemin başlangıcının bir gerisine batıyorum. Örneğimi bu şekilde örüyorum. Bu son sıramız. Aynı şekilde devam edelim. Evet, burada da ikisine batmamıştık. Sonda da bakın 2 tane ya batmıyorum. Üçüncü tam ortadaki sık iğneme batıyorum. Buraya. Sık iğne yapıyorum. Sonrasında 1 2
üçüncüye batıp yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın böyle. Bir kere daha göstereyim. Şurasının böyle birbiri üzerine gelmemesi için bu işlemi yaptım. Evet, son üçüncü. Evet. İkisine batmıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Sonrasında tekrar 1 2 üçüncüye batıp aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Devam edelim. Tam tur dönelim. Paspasımız bitmiş olacak. Sonuncuyu da ördüm. Başlangıç yerine geldim. Tam şu orta kısma batıp tek seferde çıkıp ipimi kestim. İçinden çıkartıyorum. Daha sonra bu ipi iğne ile arkadan gizlerim. Kenar oyamızın genişliğini de sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın 4 santim genişliğinde, ben böyle genişçe olsun istedim. Tabii ki daha dar, daha küçük modellerde tercih edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi paspasımızın orta kısmına geçelim. Orta kısmı için de bakın yine şöyle büyükçe bir motif ördüm. Hem önüne bu motifi dikmek istiyorum, hem de arkasına bir motif daha örüp dikmek istiyorum. Yani 2 adet motife ihtiyacımız olacak. Bir tanesini ördüm. Şimdi ikinciyi sizinle beraber öreceğiz. Bakın bu kısma koyunca da böyle büyük büyük duruyor. Tabii ki daha küçük de tercih edebilirsiniz. Büyük durunca daha benim için daha hoş oldu. Onun için büyük tercih ettim. İplerim de kalın olduğu için daha büyük oldu. Yine ölçüsünü de sizinle paylaşayım. Bakın 14 santim genişliğinde oldu benim motifim. Şimdi başlayalım örmeye. Sıra geldi paspasımızın orta kısmına. Orta kısmının çiçeğini örmeden önce bu kısmı biraz toplamak istiyorum. Bu benim başlangıç ipimdi. Şimdi iğneyi bakın, şöyle alttan doğru haroşalarımın şuralarına batırıp geçirmek istiyorum. Bu şekilde devam edelim. Şurası başlangıçtı. Buraya kadar geleyim. Evet.
Şimdi ipimizi iyice çekelim. Bir tur daha gideyim. Yine aynı şekilde. Bir tur daha dönelim. Evet, başlangıcına kadar geldim. Şu ipleri de şöyle içeriye koyuyorum. Evet. Şimdi burada ipimi sabitliyorum. İpimi kesmek istiyorum. Evet, ipimizi keselim. Elimizle de kontrol edelim. Herhangi bir büzüşme olmasın. Şimdi buraya çiçeğimizi dikebiliriz. Daha rahat dikeceğimiz için bu işlemi uyguladım. Bakın açıklığımız bayağı bir küçüldü. Şimdi çiçeğimizi örüp buraya dikelim. Evet, sihirli halka ile başlıyoruz. Ben çift kat dolayarak yapıyorum. Hem orta kısmı daha sağlam oluyor hem de daha güzel gözüküyor. Halkayı tuttum. 3 zincir çekerek başlıyoruz. İkili trabzanlar örüyoruz halkamızın içine. Toplam 24 adet baştaki zincirimle beraber 24 adet ikili trabzanımızı örelim. Evet, 24 adet ördüm. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyoruz. Şöyle başlangıç ipimden tutuyorum. İpim çift katlı, kısalan tek katı sağ tarafa doğru çekiyorum. Orta kısım bakın olabildiğince küçük olsun ki daha güzel dursun. Evet. Bakın burada bir ilmek oluştu. Şimdi başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye aldım ve iyice ipimi sıkıştırdım. Şimdi üçüncü zincirimin ortasına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Başlangıç zincirim 4 adet, diğerleri 3'er adet. Sonrasında 1, 2 trabzan boşluk veriyorum. 1, 2, üçüncünün şöyle ortasına batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 boşluk ortasına batıyoruz. Başlangıçta 2 adet boşluk verdim. Buna dikkat edin. Sonrasında 3, 3. Buna dikkat edelim. Kafesler oluşturuyoruz. 1, 2, üçüncünün boşluğuna. Evet, oluşturduğumuz kafesler toplam 8 adet olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu da 8. Şimdi ilkinin hemen yanına batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Boşluğa batıyorum. Yine tek seferde çıkıyorum. 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. Aynı yere, aynı boşluğa ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 adet
ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincir. Bir sonraki kafeste yine aynı işlemi uyguluyoruz. 2 adet 2 zincir, tekrar 2 adet ve arada bir zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu arada şu başlangıç ipimi de gizlemek istiyorum. Arkasında şöyle sabitleyelim. Şöyle de gizleyelim. Temiz çalışalım her zaman. Evet, bakın. Hiç gözükmedi. Şimdi bu ipimi makasla kökünden kestim. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Evet, sırayı tamamladım. Bakın şu gruplarımız 8 adet oldu. Şimdi bir zincir çektim. Şöyle ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. 2 zincir çektiğim boşluğa batıp yine tek seferde çıkıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. İkili trabzanlar örüyoruz. Bu 2 zincir çektiğim boşluğa toplam 8 adet baştaki zincirimle beraber. Şu an 1 2 3.'deyim. 4 5 6 7 ve 8. Bir zincir çektiğim boşluğa sık iğne örüyorum. Sonrasında tekrar 2 zincir olan boşluğa 8 adet ikili trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 boşluğa sık iğne. İkinci yaprağımızı ördük. Toplam 8 adet olacak. Devam edelim. Başlangıcında görüşelim. Evet, 8 adet ördüm. Orta kısma sık iğne yapıyorum. Sonrasında ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yine trabzanın tepesine ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve şu boşluğa batıyorum. Tekrar ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 zincir boşluğa batıyorum. Aynı işlemi yapalım. Evet. Bakın sonuncuya batmıyorum. Ortadaki sık iğneye de batmıyorum. Yani şurada 3 adet boşluk veriyorum. 1 2 3. Sonrasında 1 2 3 dördüncüye ikili trabzan örüyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Devam edelim. Bu bizim sonuncu sıramız.
Evet. Bakın 6 adet buradaki çubuklarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başlangıçta da 6 adetti. Burada da 6 adet. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tam tur dönelim. Başlangıca gelip ipimizi keselim. Evet, sonuncuyu da yaptım. Şimdi zincirimin ortasına batıp tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. İpimi biraz uzunca kesmek istiyorum. Bu iple dikişimi de yapmak istiyorum. Paspasa bu iple dikmek istiyorum. Evet. Bakın motifimizde hafif kıvrılmalar oldu. Şimdi hem bu iki motifimi hem de paspasımın şu kenarlarındaki kıvrılmayı istemiyorum. Şimdi düşük ısıda paspasın kenarlarını ütülemek istiyorum. Üzerine pamuklu bez koyup gelin beraberce nasıl ütülediğime bakalım. Evet, ütümü prize taktım ve düşük ısıya getirdim. Yün ayarına getirdim. Şimdi motiflerimi şöyle koydum. Pamuklu bezim var. Bunun üzerine koyuyorum. Bu şekilde ütülüyorum. Düşük ısıda bu şekilde ütülemenizi yapın. Bakın hemen düzeldi. Tekrar ütüleyelim. Paspasımın kenarlarında da yine aynı bu şekilde ütülemeyi yapmak istiyorum. Ütülemeyi bu şekilde yapıyorum. Şimdi sıra geldi motifimizi paspasımızın tam ortasına yerleştirmeye. İplerimizi temizlemiştik. Bu ipleri tam şöyle orta boşluk kısmına topladım. Motifimizi de buraya dikmeden önce silikon tabancası ile yapıştırmak istiyorum. Daha rahat dikebilmek için ve daha sağlam olması için silikon tabancanızı en az 5 dakika ısıtın. Isıttıktan sonra işlemi uygulayın. Bakın ipimin bir parçası burada. Bununla en son dikmek istiyorum. Şimdi buraya bolca sıkalım. Bakın şöyle bolca evet. Şimdi motifimi tam ortasına ayarladım ve elimle şöyle iyice bastırıyorum. İyice bastıralım. Evet, sonrasından şu kısmından dikeceğim. Evet. Bu tarafı tamamdır. Şimdi arka tarafında da aynı işlemi yapalım. Altına kağıt koymuştum ki masam zarar görmesin diye. Evet, arka kısmını da çevirdim. Şimdi bu kısma da yine silikon yapıştıralım. Bolca silikonumdan sıkıyorum. Hem buradaki şu kötü görüntüyü de yok etmiş oluyoruz. İsterseniz tek tarafına da örebilirsiniz. Fakat şuradaki görüntüyü sevmedim. Onun için iki tarafına da koymak istiyorum. Yine tam ortalayalım. Şöyle. Elimi de iyice bastırıyorum. Evet. Şimdi ipiyle isterseniz bununla zor gelirse dikiş ipiyle de dikebilirsiniz. Veya hayalet ipler var. Hayalet misinalı dikiş ipleri. Onlarla da görünmez şekilde dikebilirsiniz. Ben bununla şimdi karşılıklı dikmek istiyorum.
Dikelim, en son aşamadan sizinle buluşalım. Evet, paspası bitirdim. Gerçekten çok çok güzel oldu. Ben bu paspasları çok seviyorum. Kesinlikle evin havasını değiştiriyor. Eve ayrı bir sıcaklık veriyor. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.